Ali Rıza Bey'in o muhteşem karavan olacak olan 403'ünün içi böyle. Burası Van kahvaltı sofrası değil. Filiz Hanım'la Cihan Bey'in bize hazırladığı sofra. Şu anda Fethiye'deyiz. Fethiye'de Bubamare denen bölgenin arkasında bir otopark var. Daha doğrusu birkaç tane otopark var. Ve Fethiye'ye gelen karavancılar ağırlıklı olarak konaklama için bu bölgeyi tercih ediyorlar. Çünkü burada hem tuvalet var, hem su var, hem bir park alanı var güzel ve yıllardır kalan insanlar var. Burada çok enteresan karavanlar var. Yani bir günlüğüne gelip uğrayıp gidenler de var. 4 senedir burada yaşayanlar da var sabit olarak. Genelde bir günlüğüne kalanlar bizim kaldığımız tarafta. Yani şurada arka tarafta kalıyorlar. Daha uzun süre kalanlar ön taraftalar, birazdan size göstereceğim. Burası resmen iki ayrı bölgeye ayrılmış durumda. Gelgeçler, yani biz, ve sabitler buradalar. İki ayrı cumhuriyet. İki ayrı cumhuriyet. Ve hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Bazılarının hikayeleriyle sizleri tanıştıracağız yavaş yavaş. Her tür arabayı görebiliyorsunuz burada. Böyle otobüsten yapılmış, yıllardır kıpırdamayan bir karavan da var. Alkovenli karavanlar da var. Ön kaput olmayan bir karavan da var. Çekme karavanlar da var. Sabitler de var. Şimdi bazılarıyla tanışabiliriz belki. Burası genelde uzun vadeli kalanların yerleri. Yani mesela şu karavan 4 senedir buradaymış. Öndeki değil, arkadaki. Öndeki benim kocam. Bu karavan 5 aydır. Buradakiler de zannediyorum 4 senedir buradalar. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Biz de iyi, sağ olun, teşekkür ederiz. Ne kadar çeker. Evet, gel oradan birazcık bakalım onlara. Siz bizi tanıyorsunuz galiba. Evet, takip ediyoruz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Senin adın ne? Sen ne tatlısın maşallah. Daha tatlı işte. Bu yaklaşınca çok sırtını astı. Evet. Siz ne zamandır burada kalanlardansınız? Burada bir aylığız ama 3-4 aydır da geziyoruz. Aa, çok güzel. Siz de home office çalışanlardansınız Evet. galiba. Evet, Güzel. Çalışıyoruz. İyi çalışmalar o zaman size. Teşekkür Kolay ederim. gelsin. Görüşmek üzere. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Siz de burada uzun zamandır kalanlardansınız galiba. Evet. Ne zamandır buradasınız? Eylül sonu itibariyle. Yaklaşık 5 aydır falan yani. Karavan hayatına niye başladınız? Nasıl başladınız? Niye burada bu kadar uzun süre kaldınız? Eviniz yok mu? Ama çok soru sordum. Evet. Evimiz Marmaris'te bizim. Marmaris'tesiniz. Hem de gayet güzel deniz kıyısı bir yerdesiniz ama buradasınız. Öyle yani, ama biz belli bir sebebi yok yani, öyle herkesin bir hayali vardır, karavancılık. Bizim de öyle bir hayalimiz vardı, eşimin daha doğrusu. Ben de ona uyum sağladım. Biliyorsunuz Yani. motokaravanla çekme karavan çok farklı. Kesinlikle. Motokaravanla her yerde kalabiliyorsun ama çekme karavanla birçok problemler karşılaşıyorsunuz. Burası imkanlar, doğasıyla, iklimiyle daha bir uygun geldi bize. Evet. Eşim, biliyorsunuz eşler önemli. Çok önemli. En önemli. En önemli. O buraya uygun gördü. Bizim de hoşumuza gitti. Evimiz de yakın burada Marmaris. Ama buradaki dostluk, çevre çok Evet, burası hoşumuza küçük bir gitti. karavan köyü gibi zaten. Ya Aynen, emin karavan olun, köyümüz. buradaki dostluğumuzu biz kendi apartmanımızda bulamadık. İnanır mısınız? Bundan sonra da çekeceğiz, gideceğiz. Gittik yani, bir Karadeniz turu yapmayı düşünüyoruz.
Karadeniz turundan sonra Akdeniz, oradan tekrar buraya geleceğiz. Bir daha aramak zorunda kalmayalım, burada konaklayalım. Bu karavanda da 2 kişi yaşıyorlar. 2 tane kız arkadaş. Bir tanesi öğretmen, bir tanesi öğrenci. Ve sabit olarak burada yaşıyorlar. Pencerede bir tane kızımız var. Merhaba. 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 Siz burada sabit yaşıyormuşsunuz diye duyduk. Al Evet. sana da merhaba. Senin adın neydi? Eros. Eros, selam. Peki karavanda neden sabit hayat? Ve neden karavan? Neden karavan? Aslında ilk karavan kararımız çok spontane gelişti. Bir anda evsiz kaldık. Bir anda ev sahibimiz çıkın dedi. Bunun üzerine böyle aniden bir karavan kararı aldık. Covid olmasaydı araçla gelecektik ve gezecektik. Şu an aracımız olmadığı için bir süre sabitiz. Eylül'den beridir herhalde, değil mi? Ama sen öğretmensin galiba. Nasıl gezecektin? Ben haftada 4 gün çalışıyorum. Geri kalan 3 günde Ege kıyılarını. İşte Cuma'dan çıkıp Perşembe akşamından Bir çıkıp. tane de ev arkadaşınız var. Yani Evet. karavan arkadaşınız var Evet, galiba. bir tane de karavan arkadaşım Peki var. çalışmak zor olmuyor mu? Ya da karavandan hayatı sürdürmek zor olmuyor mu? Ben henüz bir zorluğunu yaşamadım. Sadece depoyu doldurmaya üşeniyoruz. Onun dışında bir zorluğunu yaşamadım. Kaç aydır buradasınız? Ya da ne zamandır? Eylül'den beridir. 5 aydır burada yaşıyorsunuz yani. Fethiyeli misiniz? Yok, değiliz. İkimiz de İstanbulluyuz. Ama okul Fethiye'de çalıştığınız okul. Evet, çalıştığım okul Ne Fethiye'de. öğretmenisiniz? Türkçe. Ha, güzel. Çocuklar merak etmiyorlar mı karavanı ya da biliyorlar mı? Biliyorlar ve çok merak ediyorlar. Herkesin heves ettiği, herkesin çok istediği bir şey. Zaten karavanda yaşadığımızı söyleyince herkes bir ilk ya çok güzel diyor. Merak ediyorlar ama çok fazla hepsini misafir edemeyeceğim için ayrımcılık olmasın diye de henüz kimseyi çağırmadım. Peki ne kadar daha burada kalmayı düşünüyorsunuz? Covid bitene kadar mı? Biz gezmeye Mart'ın sonunda başlamayı düşünüyoruz. İstanbul'dan bir araba bekliyoruz. Mart'ın sonunda o araba gelirse... Ha tabii öyle de bir sorunuz var şimdi. Evet, çekme siz karavandayız. siz böyle bir çekme karavandasınız. Çekme karavanın içinde bayağı bir sistemi de oturtmuşlar. Karavan köyünün bir üyesi burada onlar. Ve isteyince istedikleri yere gidemiyorlar çünkü şu anda arabaları yok. Buraya Evet, nasıl getirdiniz bunu? Buradaydı. Bizim arkadaşımız burada yaşıyordu. O da 1 yıl sabit yaşamıştı. Biz buraya çıkarken daha çok ona güvendik, ona sorduk. Nasıl yaşadın 1 yıl dedik ve evden hiçbir fark olmadığını, çok keyifli olduğunu, komşulukların çok güzel olduğunu söyledi. Ki gerçekten de öyle. Bizim burada tanıdığımız komşularımız kesinlikle ev ortamında bu kadar, bu derece mümkün olmayan komşuluklar kurduk. Biz çok memnunuz şu an. O arkada beyaz tahta mı var? Siyah tahta var. Siyah tahta mı var Evet. pardon. Ders mi çalışıyorsunuz orada? Oyun oynuyoruz biz burada. Ha, Bazen ya. oyun oynuyoruz. Bazen mesela günün menüsünü not alıyoruz ya da birbirimize not yazıyoruz. Aa, ne Gelirken güzel. şunu al. İyi bir fikirmiş Evet, bu. işte bu akşam bunu izleyelim falan gibi notlar yazıyoruz birbirimize. Burada yine bunun gibi bir cam vardı. Ama perdeler çok içeriği kapattığı için biz oradaki camı kaldırıp siyah tahta yaptık. Çok güzel olmuş. Karavanımız dağınık diye içini göstermemizi istemiyorsunuz galiba ama Biraz dağınık. Şu evet, kısmı şu belki kısmını daha görebiliriz mümkün. birazcık. Burası çok güzelmiş. Bu yatak mı oluyor burası? Evet, burası yatak oluyor. Aynı bunun gibi bir büyüklükte arkada bir yatak daha var. 2 odalı diyebiliriz. Eros bu konuyu çok merak etti. Benimle de röportaj yapın. Tamam, çok teşekkür ediyoruz Rica size. ederim. Umarız yollarda karşılaşmak üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Günaydın arkadaşlar. Bugün Karavan Köyü'nde kahvaltıya davetliyiz. Burada Cihan ve Filiz çifti 5-6 aydır yaşıyorlarmış. Şöyle bir karavandalar. Bizi sabahleyin kahvaltıya davet ettiler. Burası köy olunca tabii imece usulü. Oradan bir sandalye, buradan bir masa, çok güzel bir sofra düzeni kurdular bile. Bu arada biz sabahleyin tam kahvaltıya gelmek için kapıdan çıkarken kapıda bizi elinde boyozlarıyla başka bir takipçimiz karşıladı. Onlar da Haluk'la birlikte burada oturuyorlar şu anda. Merhaba Bahadır Bey. Merhaba Güneş Hanım, nasılsınız? Siz de biraz kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben aşağı yukarı 10-11 senedir Fethiye'de yaşıyorum. İzmirliyim, hemşeriyiz. Bu arada ben de kendi karavanımı yaptırıyorum, bitmek üzere. O zaman Katılıyorum. yollarda karşılaşmak İnşallah. üzere diyelim. Ya İnşallah. arkadaşlar, burası Van kahvaltı sofrası değil. Filiz Hanım'la Cihan Bey'in bize hazırladığı sofra. Çok teşekkür ederiz. Karavanda böyle sofraya pek rastlamamıştık. Biz harika oldu ama burası artık karavan değil, karavan köyü zannedersen birazcık da. Biz öyle diyoruz bu tarafa. Karavan köyü burası. Evet, burası öyle. Aşağı yukarı öyle. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Harika bir kahvaltı sofrasından sonra kalktık. Artık karınlar doydu. Şimdi sizinle birazcık muhabbet edelim. Siz kaç aydır ya da kaç yıldır karavancısınız? Ben aşağı yukarı
Eşimle beraber 4 yıl ama onun evveliyatı bir 15 yılım var. 7 aydır bu noktadayız. Çünkü dengeler bozuk, sistemler bozuk. Normalde biz tabii ki gezginiz. Tam zamanlı maceramız çekme karavanı almamızla başladı. Bugüne kadar yaptığım bütün karavanları 2 günde yaptım. Yani bir yatak, işte bir dolap, hemen bir marangozun önünde. Yani böyle bir sistemin içindeydim. Yetiyor da. Yetiyordu çünkü ben şehirler arası pazarcılık ve pazarlama işini yapıyordum. Ha, siz pazarlamacılık zamanınızda da tam zamanlıya yakın bir Tabii karavancıydınız. Benim evden ayrılıp da çocuklar küçüktü o zaman. Filiz Hanım çocukların başındaydı. Benim 55 gün hiç eve dönmediğim zamanlar oldu sadece karavanda kalarak. Ben o aralar doğal taş işi yapıyordum. Pazartesi öğleden sonra Yalova'dan çıkıyordum. Akşamında Konya'da oluyordum gece. Sabah Konya'daki pazarı açıyordum. Konya pazarını kapattıktan sonra akşam tekrar direksiyona binip Eskişehir'e geliyordum. Eskişehir'de kalıyorum o gece. Sabah Eskişehir pazarını açıyordum. Orayı topladıktan sonra tekrar bu sefer Ankara'ya gidiyordum. Ankara'nın pazarını açıyordum. 3 pazar. Bu turu tamamladıktan sonra Yalova'ya geri dönüyordum. Bizim yaptığımız işi herkes yapmadığı için biz o zamanlar iyi iş yapıyorduk. Buna gerçekten değiyordu. Sonuçta 3 çocukla birlikte bir aileyi İstanbul'da rahat rahat geçindiriyordunuz. Geçindirdik tabii ki yani. Bu şekilde çekme karavanda 7 aydır yaşamanızın sebebi neydi? Ne oldu? Ya Ne oldu da aslında böyle oldu? İstanbul'da dükkanlarımız vardı. Virüs olayı çıktığı an bu işin boyutunu gördüm. Dükkanı kapatma kararı aldım. Can Bey, aslında ben size biraz fazla sıkıştırıyorum bu konuda ama niyetim şu, biz geçen ay maliyet hesabı yaptık. Karavanda yaşamanın maliyeti, ki biz geziyoruz, sizin gibi sabit de değiliz. Ve şöyle bir iddia koyduk ortaya. Dedik ki karavanınız varsa hala hazırda, Evet. asgari ücretle çok rahat karavan üzerine hem seyahat edip hem gezebilirsiniz. Bazıları dediler ki abartıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Olmaz, mümkün değil. Aslında biraz da sizinle onun için konuşmak istiyorum. Yaşanır mı, yaşanmaz mı Yaşanır. asgari? Ben Fazlasıyla. parasız bile yaşadım ya. O yüzden diyorum anlatın hikayenizi Yani diye. minimum yaşadım. Hani hikaye şu ki dükkanları kapattıktan sonra biz paldır küldür bir işi kapatmanın da bir bedeli var tabii. Tabii. Her şeyini sıfırlayıp kendini hazırlamamışsın. Arkadan vergi borçları, piyasadaki bir takım esnaflarla olan ilişkiden hesabın kitabın var. Her şey tabii ki hesaplı kitaplı olmadığı için biz de borçlu kaldık. Arasında tabii işte borçları ödedik. O aracı sattık. Şu anda siz dükkanınızı sırtınızda taşıyarak Aynen öyle. yürüyorsunuz. Evimizi ve dükkanımızı taşıyoruz biz. Çok teşekkür ederiz bu güzel sohbet için. Evet, şimdi biraz da eve girelim. Çıkınca birazcık da böyle masamız var. Karşılıklı oturacak. Gayet güzel bir sohbet köşesi burası sizin için. Evet. Televizyonlu dolapları. Burası banyo tuvalet galiba. Şu an biraz dağınık ama kusura Hiç bakmayın. önemli değil. Burada da gene bir oturma grubu var ama onlar yatak haline, sabit yatak haline geçirmişler. Aynı şekilde bu taraf gibi oluyor. Burada da bir mutfakları var. Ofisiniz nerede? Lazer yazıcılarınızı görelim. Lazerimiz şu an toplu, açık değil ama burada yapıyoruz. onu. Peki yaptığınız işlerden örnek var mı, görebilir miyiz? Ama mesela şöyle gibi. Bu şekilde lazerle baskı yapıyoruz üzerine. Bu da kendi imalatımız. Yazarak Evet. yapıyorsunuz ve otellere şu anda bunları Aynen, enerji veriyorsunuz. saver'da. Aynı şekilde anahtarlıklar falan da yapabiliyorsunuz. Evet, değişik Ve çeşitleri gezerken var. bu işi yaparak, otellerle konuşarak aynı zamanda bir miktar para da kazanıyorsunuz. Aynen öyle. Peki Cihan Bey'in haricinde şimdi size soralım. Karavanda sabit olarak yaşamak nasıl? Alıştık, güzel. Bence güzel. Sıkıntısı oluyor mu? Zorlu oluyor mu? Tabii ki oluyor, illaki oluyor ama hani çok fazla konfor aramıyorsanız idare ediyorsunuz bir şekilde. Yani ev mi güzel, burası mı güzel? Burası güzel. Burası güzel. Zorluğu var diyorsunuz ama karavan güzel diyorsunuz gene Ya de. zorluğu var yani tabii ki hani şimdi çamaşırdı, bulaşıktı, otomatik makinelerde yıkamıyoruz. Elimizde yapıyoruz onları. Zor. Ama işte gezmek, değişik yerleri görmek de güzel. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok Ben sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Karavan Köyü'nde dizi çekimi var. Şimdi onu seyretmeye gidiyoruz. Silahlar patlıyor. Buyurun, hoş geldiniz. Bize rolünüzü ve konuyu bir anlatır mısınız acaba? Konuyu tam bilmememle birlikte Ben sadece kayınpederim. oynadığım rolle ilgili kızı vurulan, ölen bir babayı canlandırıyorum. Pek Bugünkü küskün. sahne ne? Bugünkü sahne benim kızım öldürülüyor şu anda. Senaristi ve yönetmeniyim dizinin. Yaklaşık 3,5 aydır falan çekiyoruz. Hatta çekmediğimiz bir sahne vardı. Birinci bölümün birinci sahnesini çekiyoruz şu anda.
Sarı karakterimiz var. Normal bir aile babası. Eşiyle, çocuğuyla normal bir hayat yaşıyor. Maganda kurşunuyla 2 mafya hesaplaşması sırasında eşi ölüyor. Ondan sonra bir intikam yemini ediyor. İntikam yemini ettikten sonra ondan sonra zaten dizi başlıyor. Sahne 1 tekrar 57. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çatışmanın arasında kaldık. Ne hissediyorsun bu konuda? Çok korkunç. Çok korkunçtu. Tam çatışmanın arasında silahlar patladı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ortada kaldık biz de. Senin rolün ne? Adın Ben ne? Beren'im. Annem ölüyor. Adım oyunda Beren. Gerçekte Sezginur. Böyle. Bugün Oyuncu olmak nasıl bir duygu? İlk rolün mü? zor. İlk rolün mü? Yok. Oynamış mıydın daha önce de? Hazır mı hocam? Hazır. 3, 2, 1, akıyor. Aslında bugün size bir de sürprizimiz var. Hani geçenlerde size bir otobüs karavan tanıtımı yapmıştık ya. Orada Ali Rıza Bey demişti ya, bir tane 403 aldım, 403'ü karavan yapacağım diye. Ali Rıza Bey tanıtmadan daha önce size o karavanın ham halini biz tanıtacağız. Çünkü tesadüf eseri bizim karavanımızın yanına geldi burada Fethiye'de. İşte burada. İşte Ali Rıza Bey'in o muhteşem karavan olacak olan 403'ünün içi böyle. Bu tabii ki ilk hali. Bakalım daha sonra ne hale gelecek. Aşamaları hep beraber seyredeceğiz onunla birlikte. Ama çok yakında bu kocaman devasa bir ev haline gelecek. Artık Ali Rıza Bey o arka tarafındaki römorku da atacak. Ve bunun içinde yaşamaya başlayacaklar Dilek'le birlikte. Şu anda böyle. Bittikten sonraki halini daha sonra gene göreceğiz tabii ki. Alalım mı biz de? Alalım. Beğendin yani. Güzel. Tamam. Ali Rıza Bey'in mimarlık yetenekleri ve dizaynları bu otobüsü neye çevirecek? Göreceğiz hep beraber. İzleyeceğiz. Bu arada Hakan Bey'in de böyle bir otobüsü var. Merhaba Hakan Bey. Hoş geldiniz. Siz de bu kocaman otobüste tek başınıza yaşıyorsunuz. Ya sormayın, biraz öyle oldu. Evet, tek başıma yaşıyorum ama inşallah bir yol arkadaşı da bulacağım. Oo güzel. Bu bir açık teklif o zaman. Yani. İlgilenenlere duyurulur diyelim. Peki nasıl oldu sizin bu karavanda sürekli yaşama hikayeniz? Böyle kısacık bize bir anlatır mısınız? 4 senelik bir hikaye bende bu. 2017'de başladı. 4 senedir sabit olarak karavanın içinde yaşıyorsunuz. Tabii 4 senedir sabit. Karavan sabit değil ama siz sabit karavanın Ben içinde. sabitçiyim, evet. Peki şimdi bizim bir iddiamız var. Biz diyoruz ki istenirse karavanın içinde sabit olarak asgari ücretle çok rahat yaşanabilir. Karavanınız zaten hali hazırda varsa. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Tabii ki yani belli sabit bir ücret geliriniz varsa onunla yaşayıp gidebilirsiniz. Sıkıntı değil. Yani bu kişiden kişiye göre değişir. Ama kimine göre atıyorum 1,5 liradır, 1500 liradır. Kimine göre 2000 liradır, kimine göre 2500 liradır. Ama sabit bir gelirle yaşanıp gidilebilir. Yani 1500 liralık bir sabit gelirle bile rahat yaşanır diyorsunuz. Yaşanır tabii ki. Önemli olan burada mazotunuz ya da giderinizin ya da ne kadar yol aldığınız da önemli olan. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Rica size. ederim. Çok sağ olun. Karavanın Sizlerle içini tanıştığımıza gezemiyoruz. Çok sevindim. Bugün çok ya dağınıkmış sormayın, çünkü. Biraz dağınık. Biz de öbür arabayla ilgili, çektiğiniz öbür araçla ilgili dünden beri bazı eksikleri, gedikleri vardı. Onları tamamlamaya çalışıyorum. Siz onu götüreceksiniz galiba. Onu götürüp arkadaşıma teslim edeceğim. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Çok ederim. sağ olun. Görüşmek Hoşça kalın. dileğiyle, sağ olun. Gördüğünüz gibi burada karavancılar çok. Karavan köyünde samimiyet de çok, dostluk da çok. Uzun zamandır kalanlar da çok. Eğer bu yaptığımız videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.